Burası Kazakistan, Türkistan coğrafyasının kalbi. Tarih boyu farklı imparatorlukların ve devletlerin odak noktası oldu. Özellikle Rusya ve Çin'in. Ancak bununla bitmedi. Tarih 21 Şubat 2023. ABD Başkanı Biden sürpriz ziyaretle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. I'm signing a bill that provides another important tool in our efforts to support the government of Ukraine and the Ukrainian people in their fight to defend their country and their democracy against Putin's brutal war. Ve Rusya'ya karşı Ukrayna'ya savaş sürecinin en büyük yardımını yaptı. Biden'ın amacı Rusya'yı tamamen Ukrayna'dan iterek kibrini yıkmak. Biden'ın bu seyahatinin ardından 2 gün geçmeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kazakistan'a geldi. Well, today, U.S. Secretary of State Antony Blinken held a series of meetings in Kazakhstan with diplomats. A U.S. Secretary of State Antony Blinken has met with the foreign ministers of all 5 Central Asian former Soviet republics in Kazakhstan. U.S. Secretary of State Antony Blinken arrives in Kazakhstan on a trip. Tüm gözler bu ziyaretteydi ve ABD Dışişleri Bakanı'nın bölgeye geliş amacını merak etti. I reaffirm the United States' unwavering support for Kazakhstan, like all nations, to freely determine its future, especially as we mark 1 year since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in a failed attempt to deny its people that very freedom. Evet, Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması hem ülke içinde hem de dışında büyük yankı uyandırdı. En çok sorulan sorulardan biri de ABD'nin Kazakistan başta olmak üzere tüm Orta Asya'da ne işi var? Onun bu bölümünde bu soruya cevap arayacağız. Tarih boyu Türkistan farklı imparatorlukların ve devletlerin odak noktası oldu ve bölge tarihinin her döneminde büyük oyun oynandığını söyleyebiliriz. Modern Türkistan'ı dünyada önemli bir ülke yapan birçok faktör var. Bunlardan ilki zengin enerji kaynaklarının mevcudiyeti. İkincisi jeopolitik konumunun Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi güçlerle çevrili olması ve üçüncüsü Afganistan meselesi. Dolayısıyla bölgesel ve küresel aktörler arasında jeopolitik çıkarlar ve önemli maden kaynakları rezervleri için giderek artan bir rekabet var. Ancak Orta Asya'da bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik temel zorluklardan biri özellikle Rusya, ABD ve AB arasında çatışmaya gitmeden dengenin oluşturulması. Karmaşık jeopolitik ve jeostratejik ortam Orta Asya ülkelerini daha gerçekçi olmaya itiyor. Bundan dolayı Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Hindistan'la ilişkilerinin geliştirilmesine olan ilgilerini defalarca dile getiriyorlar. Dış aktörlerin hiçbirinin ülkelerinin kaderini belirlemesine izin verecek baskın bir konumda olmadığı az çok verimli bir kontrol ve denge sistemi yaratabildiler. Bugün tüm Orta Asya devletleri uluslararası politikanın hem aktif özneleri hem de nesneleri haline geldi. Ve büyük güçlerle yabancı kurumların etkileşimlerini kendi politikalarına uygun olarak başarılı bir şekilde şekillendirebildiler. Ancak çok şey başarılmasına rağmen ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesinde eksiklikler ve sorunlar yaşanıyor. Yani büyük güçler arasında denge oluşturmakta zorlanıyor. Ukrayna'da yaşanan trajik olaylar ve Rusya ile Batı arasında 2014'ten bu yana yaşanan ciddi ekonomik çatışma özel olarak Orta Asya yani Türkistan devletlerini çok etkiliyor. Çünkü keskin çatışma ve sert söylemler ve yıkıcı yaptırımlar bu bölgeyi bir seçim yapmaya zorluyor. Bölgeyi kutuplaşmaya itiyor. Öncelikle tüm Orta Asya ülkeleri Rusya'yı önemli bir dış politika önceliği olarak tanımlıyor ve Orta Asya'daki ilgisini kabul ediyor. Ancak bir dizi sebeplerle Rusya ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişki bazı zorluklarla karşı karşıya. Oldukça pragmatik gidilmesi planlanan bu ilişki zaman zaman Kremlin'in baskısıyla sekteye uğruyor. Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi buna bir örnek. Хотим, чтобы вы нас уважали. Ничего не надо. Уважали. Мы не нищие. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. 1990'ların başı ABD bölgeye stratejik öneme sahip olamayacak kadar uzaktı. Bundan dolayı bölgenin ve onun sorunlarının çözümüne müdahalesi sınırlıydı. Ancak ABD Kongresi Ekim 1992'de özgürlük desteği yasasını kabul etti. Bu yasa Orta Asya Cumhuriyetlerine demokratikleşme ve piyasa ekonomilerine geçiş odaklı çok yönlü bir yardımın temelini atmıştı. Buna paralel olarak NATO, barış için ortaklık programı çerçevesinde Orta Asya ülkeleriyle siyasi ve askeri bağlar da kurdu.
Böylece ABD, Orta Asya'da sağlam zeminli bir varlık kurdu. 1990'lı yılların ikinci yarısında ABD'nin Türkistan'a ilgisi artmış ve başta Özbekistan ve Kazakistan'la ilişkiler giderek yoğunlaştı. Ardından bölge ülkeleri ABD ile ortaklığı genişletmeyi hedefleyen bir dış politika geliştirdi. 1997'de ise çoğumuzun görmezden geldiği bir olay oldu. Bu Brzezinski, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski danışmanı. Brzezinski, Amerikan siyasi seçkinlerinin gelecekteki ortak bir Avrasya güvenlik sistemi oluşturmak için Avrasya haritasında jeopolitik çoğulculuğu pekiştirmeye çağırdı. Bu çağrıdan sonra ABD'nin Orta Asya'ya olan ilgisi arttıkça arttı. Bölgede hem görünür hem görünmez çok boyutlu ortaklıklar kurdu. Mart 1999'da ABD Kongresi Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetlerinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını desteklemek için İpek Yolu yasasını kabul etti. Bu yasa, sınır korumasına yardım sağlamayı, uyuşturucu ticareti yasağını sürdürmeyi, silahların yayılmasını önlenmesini desteklemeyi amaçlıyordu. Güvenlik ve terörle mücadele, Orta Asya ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerin önemli yönleri haline geldi. Nisan 2000'de ABD Dışişleri Bakanı Albright, Orta Asya sınır güvenliği girişimini duyurdu. Aynı yılın Eylül ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan İslami Hareketi'ni yabancı terör örgütleri listesine ekledi. Böylece ABD bölgede kilit noktalarda yükselmeye devam etti. 11 Eylül 2001, ABD'de İkizkulelere terör saldırısı meydana geldi. Bu terör saldırılarının ardından Orta Asya ülkeleri ABD'ye desteklerini dile getirdiler. Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerini Afganistan'daki askeri eylemlerine hazır hale getirdi. Buna karşılık ABD, Orta Asya ülkelerine yaptığı yardımı önemli ölçüde arttırdı. ABD'nin Orta Asya politikası, Afganistan, Hazar Denizi, Güney Kafkasya, Avrupa Birliği, Güney Asya ve Orta Doğu ile organik olarak ilişkili olan daha geniş bir stratejinin parçası. Trans-Hazar ve Trans-Afgan gaz boru hatları ve ulaşım koridorları ve bunlara dahil olmak üzere olası yeni boru hattı güzergahlarının teşvik edilmesi, Orta Asya ülkelerinin uluslararası pazarlara erişmesine ve Batı'nın hidrokarbon arzını gidereceği iyi biliniyor. Ancak Rusya'nın aktif karşı koymasıyla Türkmen gazının Azerbaycan, Gürcistan üzerinden taşınması için Trans-Hazar doğalgaz boru hattı, Nabucco boru hattı ve Türkiye'nin Avrupa'ya gaz boru hattı henüz inşa edilemedi. Bazı Çinli analistler ABD'nin Orta Asya'daki faaliyetlerinin asıl amacının Hazar petrolünü kontrol etmek olduğunu ve bu nedenle özellikle Çin, İran ve Rusya için bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Türkistan'ın dünyadaki bölgesel önemi esas olarak jeopolitik konumundan, zengin enerji ve doğal kaynaklarından ve önemli jeoekonomik potansiyelinden kaynaklanıyor. Ana dış aktörler Rusya, ABD, AB ve Çin, Orta Asya'da barış ve istikrarla bölgesel işbirliğini desteklediğini açıkladılar ve bu beyanlar elbette bölgede büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak bu aktörler arasında bazı sürtüşmeler de var. Rusya geleneksel olarak Orta Asya devletlerini kendi etki alanı içinde görüyor ve ne ABD'nin ne de AB'nin oraya derinden müdahale olmasını istemiyor. Çin, Rusya'nın bölgedeki güçlü rolünü anladığını ifade ediyor ve ABD'nin varlığına karşı bölgedeki Rus askeri varlığını tercih ediyor. Çünkü ikincisinin kendi Kuzeybatı bölgesinin güvenliğini tehlikeye attığını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise çok vektörlü bir dış ve ekonomik politika izlemeleri için Orta Asya devletlerini destekliyor. AB bölgede ekonomik bir rol oynuyor. Ukrayna'daki savaşın kritik aşamaya gelmesi ise Batı ile Rusya arasında Orta Asya'yı etkileyebilecek jeopolitik çatışmaya yol açıyor. Ancak tüm verilerin incelendiğinde görünen şu: Amerika Birleşik Devletleri Orta Asya'da düzenli birçok taraflı istişare mekanizması geliştiren tek büyük dış aktör. Evet, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kazakistan'da ne işi var? Blinken'in ziyareti ise bu soruyu soranlara aslında çoktan burada olduklarını gösterme mesaj olarak yorumlanabilir. Gazeteyi takip edip abone olmayı unutmayın. Burası Kazakistan, Türkistan coğrafyasının kalbi. Tarih boyu farklı imparatorlukların ve devletlerin odak noktası oldu.